Böyle eleştirileri duymuşsunuzdur. Romana bakarak sosyoloji mi yapılır? Bu ne ciddi bir yöntem diyenler az değildi. Ve şunu itiraf etmem lazım. Bu itirazın bir kısmı haksız da sayılma. Çünkü edebiyat ile toplum analizi arasındaki ilişki son yıllarda gerçekten de yozlaştı biraz. Şu romanı okursanız o dönemi anlarsınız. Türünden bir romantizme dönüştü kimi zaman. Sanki yazar bir kameraya sarılmış, nesnel bir belgesel çekmiş gibi. Sanki Orhan Kemal 1950'lerin Adana'sını bir fotoğraf makinesiyle kaydetmiş. Biz de o fotoğrafları tarih arşivi gibi karıştırıyoruz. Bu yaklaşım hem edebiyata hem de sosyal bilime haksızlık ediyor. Haklılar ama bu kadarına haklılar. Evet, bugün 1 Mayıs ve mesele sandığınızdan çok daha derin. Bugün size sloganların çok ötesinde edebiyatın en derin katmanlarından Orhan Kemal'in diliyle hiç duymadığınız bir sesle anlatmak istiyorum. Ve bu bağlamda durup çok daha geriye bakmak gerekiyor. Mesele aslında yeni değil. Marx, Eugène Sue'nin Paris'in karanlık sokaklarını anlatan romanını okurken ne yapıyor? Sadece eğlenmiyor. O metinde büyük kentlerin alt katmanlarına dair bir gerçeklik görüyor. Dışarıdan hiçbir araştırmacının kolay kolay nüfuz edemeyeceği bir gerçeklik. Meyhaneleri, kuşkulu inleri ve canilerin argosunu betimleyen Sue, o dönemin gerçekliğini belli bir oranda yansıtmaktadır. Engels de aynı hassasiyetle romanı bir sosyolojik metin gibi okuyor. Margaret Harkness'a mektup yazarken romanınız yeterince gerçekçi değil diyor. Peki neden bunu diyor? Çünkü o dönemin işçi sınıfı Harkness'ın çizdiği gibi edilgin, kurtarılmayı bekleyen bir kitle değil, 10 yıllardır mücadele eden, sınıf bilinci gelişmekte olan bir toplumsal güç. Bunu en yakın zamanda Doruk Madencilik İşçilerinin Bağımsız Maden İş Sendikası öncülüğündeki kazanımında gördük. Yani Engels bir romandaki yanlışı ancak o dönemin toplumsal gerçekliğini bildiği için yakalayabiliyor. Romanla gerçeklik arasındaki gerilimi görebiliyor. Bu bugünkü romana bakarak tarih yazarız anlayışındaki sığlıktan çok farklı bir şey. Bu bir kazı yöntemi ve işte burada teoriyle pratik arasındaki o keskin ama çoğunlukla gözden kaçan çizgiyi düşünmeden edemiyorum. Orhan Kemal'in Bereketli Topraklar üzerindeki İflahsızın Yusuf, Çukurova'ya tarım işçisi olarak geldiğinde sosyoloji kitapları kırdan kente geçiş ya da yarı proleterleşme diyordu bunu. Doğru terimler ancak soğuk terimler bunun. Ama Orhan Kemal Yusuf'un gece yattığında köyündeki tarlasını düşündüğünü, sabah kalktığında patronun bakışındaki o aşağılamayı hissettiğini yazıyor. İşte o hissedişin içinde teorinin açıklayamadığı bir şey var. İnsanın yarı proleterleşirken ne hissettiği, bu geçişin zihinsel dokusunun nasıl bir şey olduğu, bu öylesine bir uğraş değil benim için. Bu bir toplumu içeriden anlama pratiği, kavramların kanını bulma çabasıdır. Bu arayış bizi yansıtma meselesindeki o kadim tartışmaya da götürüyor. Trotsky, sanat bir ayna değil, bir çekiçtir diyor. Güçlü bir söz ama aynı Trotsky birkaç sayfa sonra duraksıyor. Burada kimse şaşmaz bir aynadan söz etmiyor diyor. Yani mesele aynanın reddi değil, hangi tür bir aynanın söz konusu olduğu. Maçerey'nin deyişiyle edebiyat gerçekliği bozar, kırar, çözer ve bir yansıtmaz ama bu yüzden daha ilginç bir şey yapar, gerçekliğin çatlaklarını gösterir. Düz bir aynada göremeyeceğin kırıkları, çarpıklıkları ortaya çıkar. Bence Maçerey'nin bu kavramını somutlaştırmak için Murtaza'ya bakmak yeterli. Gündelik hayatta böyle bir bekçiye rastlamak güç, belki imkansız. Ama o abartılı tip 1930'ların ve 40'ların makbul vatandaş idealini, devletin bireyi nasıl şekillendirmek istediğini, o milli terbiye söyleminin zihniyetini düzgün bir sosyoloji metninin verebileceğinden çok daha çıplak bir şekilde önümüze koyuyor. Düşünsenize, tipik olmayan bir karakter dönemin en tipik ideolojik mekanizmasını ele veriyor. Peki, edebiyatın normalin içine gömülmüş olanı görme imkanı sunduğu bu düzlemde bugün hangi çatlakları görebiliyoruz? Görmek için kullandığımız kavramların yıpranmaması gerekiyor, değil mi? Mesela emek, işçi, toplumcu gerçekçilik gibi kavramlar bugün bir tür yıpranmaya uğradı. Bir kavram yıprandığında artık çatlakları değil, yalnızca kendi gürültüsünü gösterir. Ve belki de bu yıpranmayı en çok 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda hissediyor. Çünkü bu gürültünün içinde o kadar çok şey var ki, kimi zaman samimiyetsiz bir siyasi romantizm, kimi zaman da sadece teknik bir ekonomik veri yığını duyuyor. Eleştirenlerin artık devir değişti, bunlar eski köy yeni adet ya da miadı dolmuş nostaljiler demesine hak vermediğim bir nokta yok değil. Bu eleştirinin içinde doğru bir şey var. Gerçekten de 1880'lerin
Amerika'sında fabrikalar devleşirken işçilerin 8 saat çalışma, 8 saat dinlenme, 8 saat canımız ne isterse diyerek Chicago sokaklarında başlattığı o ilk kıvılcımı bugün sadece bir anma günü, rutinindeki basitleştirilmiş imgelere indirgediğimizde kavramın içine boşaltıp onu yozlaştırıyor. 1 Mayıs 1886'da 350 bin işçinin greviyle alınan o haklar ve 1887'de idam edilen işçi önderlerinin ödediği ağır bedeller bugün sadece birer tarihsel veri gibi sunulunca, emeği sadece bir maaş bordrosuna, gerçekçiliği ise sadece yoksulluk edebiyatına sığdırdığımızda eleştirenlerin o sığlık suçlaması ne yazık ki yerini buluyor. Ancak bu sığ tartışmaların kıyısından uzaklaşıp meselenin derinlerine indiğimizde bambaşka bir manzarayla karşılaşıyoruz. Çünkü emek kelimesi siyasi bir slogan ya da ekonomik bir kategori olmadan çok önce bir bakış biçimiydi. İnsanı onu çevreleyen bütün gürültüden sıyırıp olduğu gibi görme çabasıydı. Ve bunu anlatırken Orhan Kemal'in asıl adıyla Mehmet Raşit Öğütçü'nün Bursa cezaevinde Nazım Hikmet'in ranzasının başında beklerken keşfettiği şey insanı tanıma geleneğinin ta kendisiydi. 1930'ların Adana'sında çırçır fabrikalarındaki o tozun toprağın içinde aslında binlerce yıllık bir felsefi ilkenin insanın kendi emeğiyle dünyayı kurma sancısının yattığını fark etmemek mümkün değil. Peki bu kavramları tarihsel birer, olaya indirgeyen algıya karşı ne yapabiliriz? Gelin o sığlaştırıcı bakışı ters yüz edelim. Bu geleneği kavrayabilmek için takvim yapraklarını 1886 Chicago'sundan bugüne bir uyanışın izlerini sürerek çevirmek gerek. 1 Mayıs 1886'da Chicago'da atılan o kıvılcımdan başlayarak 1909'da Selanik'te Türk, Rum ve Yahudi işçilerin beraber yürümesine, 1920'lerin anti-emperyalist ruhundan 1977'de Taksim'de yitirilen 34 işçiye kadar uzanan o büyük kavga tesadüfi birer patlama değil, insanın doğa ve toplum karşısındaki varoluş mücadelesinin, yani o unutulmuş köklü geçmişin bugünkü tezahürü. Ve bu geçmiş düz bir çizgi halinde de ilerlemiyor. 1889'da 2. Enternasyonal bugünü Dünya İşçi Sınıfı'nın Birlik ve Mücadele Günü ilan ettiğinde 1890'da Avrupa, Amerika ve Latin Amerika sokaklarında yüz binlerce insan sokağa döküldüğünde ve o meşhur nakaratıyla "Bu kavga en sonuncu kavgamızdır artık" diyerek Enternasyonal Marşı sınıfın evrensel manifestosuna dönüştüğünde, 1910'da Selanik Sosyalist İşçi Federasyonu ve Bulgar Sosyalist Grubu öncülüğünde kutlamalar sürdüğünde, 1911'de Üsküp, Selanik, İstanbul ve Edirne sokaklarında liman işçileri ve manavcılar iş bırakıp yaklaşık 2000 kişilik mitingde 4 ayrı dilde konuşmalar yapıldığında, 1912'de Selanik'te 7000'e aşkın işçi greve gittiğinde ve 1913'te İttihat ve Terakki yönetimi tüm bu eylemleri yasakladığında bile büyüyen, köklenen, direnen bir gelenek olduğunu görüyor. Bu gelenek Anadolu'da da kök salıyordu. 1920'de işgal altındaki İstanbul'da kutlama kararı alındığında ve Trabzon ile Karadeniz şehirlerinde yürüyüşler düzenlendiğinde, 1921'de vapur, tramvay ve fabrika işçileri tüm uyarılara rağmen iş bırakıp kağıthanede bir arada toplandığında, İstanbul, Ankara, İzmit ve Adapazarı'ndan anti-emperyalist sloganlar yükseldiğinde, Mersin'de işçiler tüm halkı Fransız işgaline karşı direnişe çağırdığında, aslında Orhan Kemal'in o meşhur ekmek kavgası ilk kez bu kadar gür bir sesle sokağa taşıyor. 1922'de Sultanahmet'ten Pangaltı üzerinden Kağıthane'ye yürünüp Ankara'da demiryolu işçiliği eş ve çocuklarıyla birlikte toplandığında, 1923'te İzmir İktisat Kongresi'nde işçi grubunun 1 Mayıs'ın yasal olarak Türkiye İşçileri Bayramı sayılması ilkesini benimsemesinde, 1924'te Cumhuriyet'in ilanının hemen ardından etkinlikler kısıtlansa da Ankara'da imalat harbiye işçilerinin o kararlı duruşunda hep aynı aktif realizm gizliydi. 1925'te Takrir-i Sükun Kanunu'yla başlayan o 50 yıllık sessizlik süreci 1961'de Türkiye İşçi Partisi'nin ve 1967'de DİSK'in kuruluşuyla, nihayet 1970'te 15-16 Haziran'daki Büyük İşçi Seferberliği ile yeniden bir uyanışa evrildi. 1976'da DİSK öncülüğünde Taksim Meydanı'nda 100 binden fazla emekçinin 50 yıl sonra ilk kez buluşması, 1977'de 500 bin kişinin o meydanda olduğu ve 34 işçinin yitirildiği o karanlık gün, 1978'de yeniden 100 bin kişinin Taksim'de toplanması ve 12 Eylül öncesinin o son 1 Mayıs'ında 1979'da yasaklara rağmen her köşede filizlenen o direniş ruhu bize emeğin sadece bir ekonomik kategori değil, bir varoluş bedeli olduğunu gösterdi. 12 Eylül 1980'in getirdiği o ağır sessizlikten sonra 1987'de ilk kırık sesli kapalı salon toplantılarında, 1988'de yasağa rağmen yeniden çıkılan sokaklarda ve 1992'de yeniden kazanılan yasal zeminde, nihayet 1996'da Kadıköy'de yaklaşık 100 bin kişinin bir araya geldiği o büyük yaslı kalabalıkta gördüğümüz şey, aslında Orhan Kemal'in İflahsızın Yusuf'unun
Mehmet'inin veya Çopur Halil'inin tarihin içinden bize bakışıdır. Bu tarihsel duraklar sığ bir siyasi romantizmin değil, insanın doğa ve toplum karşısındaki bitmeyen, o bereketli kavgasının ta kendisidir. İşte bu yüzden bu isimleri ve bu yılları peş peşe anmak sadece bir nostaljiyi canlandırmak değil. Orhan Kemal'in o gün fabrikalarda, cezaevi koğuşlarında ve hamal duraklarında keşfettiği insanı görme biçimini, bugün de diri tutma iradesi demeyin, bu uzun ve ağır tarihi, bugünün dünyasında gerçek anlamda uyanık kalmanın, sloganların ötesine geçip saf hakikate dokunmanın ve dünyayı yeniden kurma cesareti göstermenin tek yoludur. Ve bu iradenin en somut yüzü bir yazarın mahkeme salonundaki duruşunda saklıdır. Orhan Kemal, bir öykü kitabı nedeniyle çıkarıldığı mahkemede hakime, "Ben gerçekçi yazarım. Varlıklı yurttaşların yaşayışlarını bilmiyorum" derken aslında bize bir yöntem fısıldar. Bu bilinçli bir reddediştir. Çünkü Orhan Kemal aslında öteki dünyayı, yani varlıklı sınıfların yaşayışını en ince ayrıntısına kadar biliyordu. Orhan Kemal'in mahkemedeki o meşhur savunması aslında edebiyat tarihinin en dürüst manevralarından biridir. Bu duruş ona özgü değildi. Dünya edebiyatında aynı hakikati farklı coğrafyalarda keşfeden yazarların ortak mirasıydı. Steinbeck'in bitmeyen kavgasındaki grev kırıcılığı da, Zola'nın Germinal'indeki o büyük uyanış da aynı soruya farklı dillerden yanıt arar. İnsan onu ezen düzenle hesaplaşırken kendini nasıl kurar? Bu bir edebiyat meselesi olduğu kadar bir varoluş meselesidir. Bir yaşam pratiği, bir kendilik inşasıdır. Orhan Kemal'in varlıklı dünyayı gerçekten bildiğinin en somut kanıtı bizzat yazdığı Hanım'ın Çiftliği gibi eserlerdi. Muzaffer Bey gibi karakterlerin duruşu, çiftlikteki o sınıfsal hiyerarşinin işleyişi ve fabrikatörlerin dünyası, Orhan Kemal'in bu çevrelere ne kadar hakim olduğunu açıkça gösterir. Ancak o bu hakimiyetini o sınıfı içeriden anlamlandırmak için kullanmaz. Bir yazarın sırf yukarıdan bakarak bir sınıfı betimlemesini ya da o sınıfın sahte kederlerine ortak olmasını samimiyetsiz bulur. Ona göre aristokrasiyi veya zenginleri anlatmak, kendi hayat kavgasına ve edebiyat anlayışına, yani o meşhur ekmek kavgasına ihanet etmek olur. Bu bağlamda Orhan Kemal bilmenin ötesine geçer ve bir tercih yapar. Zengin karakterleri hiçbir zaman iç dünyalarıyla derinlemesine anlatmaz, onlara duygu dünyaları inşa etmez. Onları hep işçinin, köylünün veya yoksulun hayatına değdikleri, o hayatı sömürdükleri ya da değiştirdikleri dışsal halleriyle resmeder. Bu yazamamaktan değil, o sınıfa karşı kalemini bir mesafe aracı olarak kullanmasından kaynaklanır. Onun için edebiyat, o güne kadar sesi duyulmayanların ses ameliliğini yapmak. Nitekim hayatı bu anlayışın bir pratiği gibidir. Orhan Kemal 1938'de askerlik görevini yaparken Maxim Gorki ve Nazım Hikmet kitapları okumak gerekçesiyle 5 yıl hapis cezasına çarptırılmış. Kayseri ve Adana cezaevlerinden sonra Bursa'ya nakledilmiş ve burada Nazım'la 3,5 yıl aynı koğuşta kalmıştı. 1943'te hapisten çıkınca Adana'ya döndü, amelelik ve hamallık yaptı. 1950'de İstanbul'a yerleşti ve artık hayatını yalnızca yazarak kazandı. İçinmek zorunda olduğu için durmadan yazdı. Bu onu ücretli bir çalışana dönüştürdü ama aynı zamanda üretkenliğinin de kaynağı oldu. Bu hayatın içinden süzülen her roman aynı zamanda bir dönemin tanıklığıdır. Cemile'de modern üretim anlayışına direnen Kadir Ağa tipi vardır. Fabrikaya düzen getiren İtalyan mühendisi içine sindiremez. Ustalarıyla anlaşıp ipliklere zımpara tozu karıştırarak sistemi baltalamaya çalışır. İşçiler ise kendi çıkarlarının farkında değildir. Patrona değil mühendise kızarlar. Oysa Orhan Kemal'in gözünde yenilecek olan bu geleneksel zihniyetin ta kendisidir. Eskici ve oğullarında ise Amerika'dan gelen traktörler ve dinamik tarım politikası ile birlikte kırsal alanda işsizlik artar, köyden kente ırgat akını başlar. Bu durum kentteki işçinin geçimini de bozar ve küçük zanaat erbabını bitirir. Bir deveci olan Çopur Halil kamyonlara sövüp durur. Ustası ise gülerek "Sat develerini, bir kamyonda sen uydur" der. Halil kabul etmez. Baba, dede, ecdat yadigarı, peygamber yaratığı onlar. Günah değil mi diye karşılık verir. Zanaatçılıktan tarım işçiliğine, oradan fabrika işçiliğine uzanan bu proleterleşme sürecini Orhan Kemal hem ekonomik hem insani boyutuyla gözler önüne serer. Bereketli topraklar üzerinde de ise kapalı köy ekonomisinin çözülmesiyle gurbete çıkmak zorunda kalan, ailelerini geride bırakıp paralanarak geri dönmeyi hayal eden köylüler vardır. Fabrika kapısında katip soyadını sorunca köylü bön bön bakar, katip öfkeyle bağırır: 20. yüzyılda yaşıyorsun, kendine gel. Kanunen her vatandaş bir soyadı almak zorundadır. Köylü anladığını söyler ama neyi anladığını bilmez. Gurbet kuşlarında ise iflahsızın Yusuf'un oğlu Mehmet bu sefer Çukurova'dan İstanbul'a gelir. Hemşerisi Gafur onu soğuk karşılar. İstanbul'u pisletiyorlar, kirletiyorlar tekmil. Bu hem geleneksel ilişkilerin nasıl aşındığını hem de sınıf içi çatışmaların nasıl filizlendiğini bu tek sahnede görürüz. Öte yandan vurgun ekonomisiyle zenginleşip
Nideli Hamal Hüseyin'den Kabzımal Müteahhit Hüseyin'e dönüşmüş tipler de Mehmet gibi yoksulların gözünde sınıf kininin odak noktasına dönüşür. Vukuatvar'daki büyük toprak sahibi Muzaffer Bey de başka bir tipten gelir. Devrimci görünür çünkü bu ideoloji çıkarlarına uygundur. Önce inkılapların tehlikede olduğunu düşünür ama tarımın makineleşmesiyle birlikte hiç sorgulamadan Demokrat Parti'ye geçer. Kahyası Yasin Ağa ise her türlü yeniliğe kapalıdır. Amerika'dan gelen çapa makinelerine sövüp sayar. Gavurun yalanı tekmil. Akıl var, yakın var. Böyle bir kolaylık olsa gavur kendi kullanmaz da bize mi gönderir? Orhan Kemal bu iki tipi yan yana koyarak hem sınıflar arasındaki çıkar çatışmasını hem de ideolojik kopuşu somutlaştırır. Murtaza da ise yeni cumhuriyetin değerlerini içselleştirmiş, kendini devlete adamış bir tip vardır. Kendisi de yoksuldur. Ama işçilere açık bir düşmanlık besler, bütün vatandaşları disipline etmek ister. Fen müdürü işçileri affetmek isteyince itiraz eder. Hayır, edemem kabul. Çünkü olacaksınız bozmuş disiplini. Bu tip 1930'lu ve 40'lı yıllarda devlet tarafından üretilmeye çalışılan makbul vatandaş anlayışının ta kendisidir. Tüm bunlar dışarıdan izlenen bir öteki hikayesi değil, bizzat o hikayenin öznesi olma cesareti, insanı o aktif realizm ile yeniden kurgulama eylemidir. Çünkü Orhan Kemal'e göre bozuk olan kişiler değil, sosyal düzenin kendisidir. İnsanlar bu yüzden yozlaşmaktadır. Romanlarındaki usta tipleri de bu anlayışın somut yansımasıdır. Vasıflı, teknolojiyi bilen, değişime ayak uyduran ve gerektiğinde sınıf bilincine sahip olan bu karakterler yazarın kendi sesidir. Bunu açıkça dile getirir. Olumlu tip vardır. Ve olumlu tip de doğrudan doğruya romancının kendisidir. Kavramın bugünkü yanlış anlaşılmasının kalbinde aslında etimolojik bir kopuş yatıyor. Gerçekçilik dediğimizde bugün genellikle olan olduğu gibi bir fotoğraf gibi yansıtmak anlaşılıyor. Oysa Orhan Kemal'in Nazım'dan miras aldığı o aktif realizmin köklerine baktığımızda kelimenin sadece duran bir fact olmadığını, Latince elis kökünden gelen ve eşyaya, maddeye dair olan ama aynı zamanda etki eden bir yapıda olduğunu görürüz. Bugün gerçekçilik pasif bir kabulleniş gibi algılanırken, orijinalinde dünyayı dönüştüren, onu işleyip yeniden kurgulayan bir eylem gizli. İşte bu yüzden Murtaza'nın disiplin takıntısı, eskicinin kamyonlara sövmesi veya Upton Sinclair'in Chicago mezbahalarındaki o vahşi çarklar sadece birer karakter özelliği değil, toplumsal bir dönüşümün yani maddenin ve ruhun değişiminin teknik kanıtları olarak karşımızda duruyor. Sinemada bu aktif realizmin izleri başka bir derinlikte sürüyor. Sergei Eisenstein'ın 1925 tarihli sessiz filmi Grev, bir grevin nasıl örgütlendiğini ve dönemin bastırma taktiklerini adeta bugüne bakarak anlatır gibi. 1971 yapımı İtalyan filmi İşçi Sınıfı Cennete Gider'de Elio Petri, fabrikadaki bir işçinin sistem içinde evcilleştirilme çabasını ve sonundaki uyanışını güçlü bir eleştiriyle işler. Amerikan sinemasından Matevan, 1920'lerin maden işçilerinin sendika mücadelesini, 1954 yapımı Salt of the Earth ise döneminde bizzat kısıtlamalara maruz kalmış bir film olarak Amerikalı maden işçilerinin grevini tüm gerçekliğiyle aktarır. 1964'te Vedat Türkali'nin kalemiyle yazılmış Karanlıkta Uyananlar, işçi sınıfı ve grev üzerine yapılmış en cesur yapımlardan biridir. 1978'de Yavuz Özkan'ın Madeni ise Tarık Akan ve Cüneyt Arkın'ın oyunculuğuyla maden işçilerinin hak arama mücadelesini beyaz perdeye taşır. Ken Loach ise bu geleneği bugüne uzatır ki neredeyse tüm filmlerini bu ağırbaşlılıkla yönetmiştir. Bunlardan ben Daniel Blake ve Sorry We Missed You, çağdaş işçi sömürüsünü, Ekmek ve Güller ise güvencesiz çalışmayı ve sınıfın iki tarafını somut insan hikayeleriyle gösterir. Ekmek ve Güller'in adı 1912'deki bir tekstil grevinden geliyor. Ekmeği birisi zaten uzatmak zorundadır belki ama o gülü ancak mücadele ederek alırsınız. Edebiyatta ise bu geleneğin dünya genelindeki karşılıkları birbirini tamamlar. Nazım Hikmet'in Memleketimden İnsan Manzaraları ve Türkiye işçi sınıfına selam şiirleri. Maxim Gorki'nin Anası, Jack London'ın Demir Ökçesi ve Fakir Baykurt'un Yılanların Öcü, hepsi aynı kökten beslenen farklı dallardı. Tüm bu yapılandırmadan sonra meseleyi sadece teknik bir kategoriye ya da miadı dolmuş bir nostaljiye indirgeyen her türlü bakış açısı aslında insanın kendi gerçeğine yabancılaşmasından başka bir şey değildi. Çünkü burada söz konusu olan dar anlamda bir akım değil, tozlu fabrika avlularından, Nazım Hikmet'in Türkiye işçi sınıfına selamından ve 1 Mayıs'ın o evrensel ruhundan devralınan, uzun ve ağır bir tarihin üstünden geçen, kadim bir insanı görme biçimidir. Bu yöntem, insanı kuşatan o büyük gürültünün içinden saf hakikati çekip çıkarma iradesidir. Sloganların sığlığına ve kavramların yozlaştırılmasına, inat, emeğin, tarihin ve insanın o ayrılmaz bütünlüğünü savunmak, bugünün dünyasında gerçek anlamda uyanık kalmanın ve dünyayı yeniden kurma cesareti göstermenin yegane yoludur. Orhan Kemal'in yürüdüğü ve 1 Mayıs'ta yürünmesi gereken bu yol, dünyayı sadece bir fotoğraf gibi yansıtanların değil, onu emeğiyle ilmek ilmek işleyerek dönüştürenlerin, yani hayatın asıl öznelerinin yoludur. Ve hepimizin işçi bayramı kutlu olsun.
Müzik